Bugün bu sefer baştan bir video çekemeyeceğim. Ne yazık ki yetiştirmek zorunda kaldığım için siparişi buraya kadar örmüş oldum. Ama başlangıcını da anlatacağım. Ve sonrasında da nasıl örüldüğünü şimdi sizlere göstereceğim. 55 tane zincir çektim tabanda. Klasik biliyorsunuz oval taban. Birinci sırada köşelere 3 tane battık. İkinci sıraya geldiğimizde bu 3 taneleri çiftledik. Yani şu köşeler 6 tane ilmeğe çıkmış oldu. Şimdi 2 tur dolandık, tabanımızı tamamladık, bitirdik. Artık örneği hemen koymaya başlayacağız. Örneği koymaya başlarken birinci, bakın şu ilmeklerimizin tepesindeki V'ler, yani şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğumuz şu V değil, şu arka loba batarak yeşille dolaştım. Nasıl dolaştım şimdi burada da göstereceğim ama bir boşluk var bakın aralarında. Bir boşluk bırakarak bir sık iğne bir zincir, bir sık iğne bir zincir diye yeşil ipimle dolaştım. Tabii ki de ip tercih size kalmış. Siz istediğiniz rengi koyabilirsiniz. Ben bunu yine sipariş üzerine çalıştığım için, müşterim de bu renkleri talep ettiği için ben bu renkleri kullandım. Yine favori renklerim, biliyorsunuz her çantalarım, hemen hemen her çantamda kullandığımız renkler. Asker yeşilini koydum. Bakın sonrasında artık sık iğnelerin tepelerine değil, örneklerimizi zincir çektiğimiz boşluklara koyuyoruz. Örneğimizi koyduk. Yine diğer renkli ipimize geçtik. Renkli ipimizle gördüğünüz üzere aynı şekilde bir sık iğne bir boşluk, bir sık iğne bir boşluk şeklinde tamamladık. Yine örneğimizi koyduk. Aynı şekilde devam ettik. Şimdi nasıl koyuyorum ipi? Bakın yeşil, turuncu, yeşili koymuşum. Şimdi turuncudayım. Hemen turuncu ipimi alıyorum ve anlatmaya başlıyorum. Hasır ipimi hiçbir şekilde kopartmıyorum. Hasır ipim hep burada alttan yürüyecek şekilde gidecek. Onu görmezden geliyorum o yüzden. Şimdi ben turuncu iple başlayacağım. Nereden başlıyorum? Son bir şuraya bir ilmek kaydırma yapmışım. Gördünüz mü? Bu ilmek kaydırmanın içinden başlıyorum. Ne yapıyorum? Bakın tamamını alıyorum. V'nin tamamını. Arka lobu ne zaman aldım? Sadece ilk sırada aldım. Yani şu taban çevirmesi, şurada şu görüntünün oluşmasını istediğim için yaptım bunu. Onun dışında her zaman yukarıdaki sıralarda tamamına birden batacağız. Girdim buraya. Hemen zincirimi çektim. Bir tane zincirimi de aldım. Yan tarafa gitmeye çalışıyorum çünkü. Bakın bunu bıraktım artık kenarda. Şu örneklerin arasındaki boşluğa giriyorum. Şuraya giriyorum. Girdim boşluğa. İpi de altından yürütüyorum. Şu turuncu ipin içinde pislik olmasın. Altından yürütüyorum. Bir tane yine zincir çekiyorum. Hemen yan tarafa iniyorum. Bakın şurada iki örneğin arasında bir boşluk var. Zincir boşluğu. Oraya giriyorum. Bir zincirimi çektim. Yine ne yapıyorum? Şu aradaki iki örneğin arasındaki boşluğa giriyorum. Bir zincir çektim. İki örneğin arasındaki boşluğa girdim. Bir zincir, boşluğa. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Evet, geldik sıra sonuna. En son bir zincirimizi de çektik. Şu ilk başlangıç için yaptığımız buraya tutturmaydı. Yani aslında burada bir sık iğne yok, bir zincir alma gibi bir şey vardı. Şu aradaki boşluğa giriyorum. Boşluğa girdim. İlmek kaydırdım. Evet. Şimdi ne yaptım? Bunu kesiyorum. Kesmesek neden yukarı doğru götürmüyorsunuz diyebilirsiniz. Eğer ki ben bu çantayı sadece
bu turuncu ve hasırla örmüş olsaydım belki onu yapardım ama benim bir daha turuncuya gelmişim. Arada daha yeşil var vesaire. İpler çok fazla dolaşıyor. O da beni gereksiz yere yavaşlatıyor. Bunu şu arasında direkt dolaştırıp devam edeceğim. Hiç gizlemeye falan çalışmama gerek yok. Ne yaptım? Altta bıraktıydım hatırlarsanız ilmeği. Alıyorum şimdi onu şuradan şu en sonki ilmek kaydırmamın hemen önünden giriyorum. Şu artık hasır ilmeğimi çekiyorum buradan. Sıkıştırdım. Normal ilmek boyutuna getirdim onu. Turuncu ipi içinden artık devam ettireceğim. Böylece gizlemiş olacağız. Şimdi şöyle uzun uzun 2 tane zincir çekiyorum. İlk başlangıç yerini yapmak için. Sonra bir tane aldım. Ortalara giriyoruz. Yani şu yaptığımız turuncu sık iğnelerin tepesine değil de hep şu zincir çektiğimiz yerlere aralara giriyoruz. Bir tane aldım. Bir daha aldım. Bakın 2 tane var üzerinde. Tekrar arttım. Aynı yere bir daha girdim. Bir tane çektim. Bir daha. Yani bir kere artıyoruz ama 3 seferde çekme yöntemiyle. Burada 3 tane oldu. Bu ilk sıramız için geçerli. Çünkü birincisini zincir olarak yaptığımız için bu ilk sıramız için geçerli. Şimdi yine arttım. İkinci boşluğa giriyorum. İkinci boşlukta şu turuncu iplerimi de içinde aynı zamanda gizlemiş oluyorum. İkinci kez çektim. Aynı yere bir daha battım. 1 2 kere çektim. 3 oldu. Bir daha aynı yere giriyorum. Bir sefer, 2 sefer. Tığımın üstünde gördüğünüz üzere 1 2 3 4 tane var. 4'ünü birden çekiyorum ve bağlıyorum. Şu hepsini birden topladığımız bir çektiğimiz zincirde ikinci olmuş oluyor. Yani ilmek sayımız herhangi bir artış azalış olmamış oluyor bu sayede. Yine girdim araya. Turuncu ipi de arada götürüyorum. Bakın gizliyorum aynı zamanda. 2 seferde çektim. 2 tane kaldı üstünde. Devam etmiyorum. Bir daha battım. 1 2 3 oldu. Aynı yere bir daha girdim. 1 2 4 oldu. Üzerinde 1 2 3 4 tane var. Hepsini birden topladım. Bir tane de zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim ve sıra sonuna geldiğimizde nasıl birleştiriyoruz bir de onu göstereyim. Evet, geldik sıra sonuna. Sonuncu boşluktayım. Hatırlayalım. 1 2 seferde çektim. Sonuncuyu bıraktım. 1 2 seferde çektim. Sonuncuyu bıraktım. Yine girdim. 1 2 Şimdi hepsini 4 tane birden topladım. Normalde ne yapıyorduk? Burada zincir çekiyorduk. Çekmiyoruz. Yine yıldız modelde olduğu gibi boşluk oluşmaması için çekmiyoruz. Şimdi bunun nereye gireceğim? Şuraya. İlmeğimizi buraya kaydırıyoruz. Zaten ilmek kaydırma o boşluğu bize oraya vermiş oluyor. Evet. Şöyle bir el ütüsüyle düzelttik. Gördüğünüz gibi son derece yine aynı başlaması, sonu vesairesi boşluğu yok. Tam dümdüz bir dikdörtgen. Herhangi bir genişleme falan yok. Bir de şunu çok soruyorsunuz. Yukarı doğru benim örgüm genişliyor diye. Şimdi bunun ilk farklı sebepleri olabilir. Birincisi, neyle hangi tığ ile başlıyorsanız aynı tığ ile devam edeceksiniz. Ben yine bu çantayı 3 numarayla örüyorum. İkincisi, insan ister istemez başlangıçta ilk
örneğe koymaya çalışırken böyle sıkıyor kendini, sıkıyor kendini. Sonra ele alıştıktan sonra gevşek gevşek örmeye başlıyor. Bundan kaynaklanabilir. Diğer nokta ise göz arttırımı. Bu modelde çok olmuyor ama başka modellerde göz arttırımı yapabiliyorsunuz. Burada ilmek kaydırma ile birleştiriyorsunuz ama siz ilmek kaydırmanın üstüne de bir sonraki sırada batıyorsunuz. Bundan dolayı göz sayınız 1 artıyor olabilir. Bu şekilde örmeye istediğimiz boya gelene kadar öreceğiz. Sonra bitişini göstereceğim. Evet, merhabalar. Yine devam ediyoruz. Örneği nasıl koyduğumuzu görmüştük. Uzun bir video olsun istemedim. Çok sıkılsın istemedim. O yüzden uzun örülüşünü göstermedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örnek koydum. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 sıra düz sık iğne ördüm. Ve ağzını ters sık iğne yöntemimizle bitirdim. Biliyorsunuz bunu nasıl yaptığımı, bu üst kısmı düzgün bir şekilde spiral dönmeden nasıl tamamladığımı yıldız kılaç videomuzda bulabilirsiniz. Ağız kısmını nasıl yaptığımı. O yüzden aynısını tekrardan yapmak istemedim. Sonrasında burası boş kalsın istemedim ama zaten altta renklerimiz var, modelimiz var. O yüzden yine aynı klasik işlemeyi de yapmak istemedim. Birleşim yerinde en son, yani örnekle sık iğnenin birleşim yerinde sıra yeşilde olduğu için yeşili yaptım. Ağız kısmına turuncuyu koydum ve ortasını da, tam ortasına da gördüğünüz gibi kendi renginden bir ilmek kaydırma yaptım. Bilerek iplerini bıraktım. Nasıl gizliyorduk onu tekrardan size göstermek istedim burada. Çünkü bu kısım önemli. Çantamızın nerede başlayıp nerede bittiğinin belli olmaması lazım. Bakın burası birleşim yerleri. Görüyor musunuz? Şu örnekte hiçbir yerde çantayı evirseniz çevirseniz nerede başlıyor nerede bitiyor göremiyoruz, anlayamıyoruz. Bu bizim için önemli. Şimdi şöyle göstereyim. Bir tanesini göstersem diğerlerini zaten aynı şekilde yaparsınız. Ne yapıyorduk? Son ilmek kaydırmamızı yaptık. Bir boşluk bırakıyorduk. Bunu yapmıyordum. Burada bir boşluk bırakıyordum. Sonra iğnemle ilk yaptığım ilmek kaydırmanın ikisinin, bakın şu ikisinin içinden geçiyordum. Geçtim. Sonra ipin çıktığı şu orta noktadan giriyorum. Şöyle göstereyim. Bu şekilde hiç belli olmadan sonunu tamamlamış oluyoruz. Ben diğerlerini de yapayım ve daha sonra nasıl bir sap yapacağız ondan bahsedeceğim. Evet, iplerimi içeriye soktum. Sonrasını gizledim. Şunu söylemek istiyorum. Bu çantada hiçbir şekilde daha ütü falan hiçbir şey yok. Yani görüyorsunuz değil mi nasıl kalıp gibi olduğunu. Yani hiç ütülemeye en son yaptığım yıldız modeli çantasını falan hiç ütülemedim. Hiç, yani gerçekten istemedi. Çünkü söylediğim şekilde yaptığınızda zaten kalıp gibi dümdüz bir çanta çıkıyor. Bunu ütüler miyim bilmiyorum. Aslında ütülenmiş gibi duruyor. Hiçbir herhangi bir noktasında bir kırışıklık falan yok. Şimdi buna nasıl bir sap yapacağım ona gelelim. Bu sipariş üzerine ördüğüm bir çantaydı. Enli bir sap istediler. Enli bir sap istedikleri, çantamızı kenara alalım. Enli bir sap istedikleri için klasik böyle bir şeyde yapmak istemedim. Farklı bu örneği kullansam, yani çantadaki örneği kullansam ters yüz olayı olacaktı. Örneğe başka bir örnek de koymak istemedim. Açıkçası aklıma geldi, dedim 2 sene önce kendime ilk kağıt iple yaptığım çantamın sapıydı bu. Gerçekten hem çok sade hem de çok şık bir sap oluyor. Yani aksesuar olarak bile herhangi bir objelerinizin etrafına bile yapabilirsiniz bunu. Yani mumluklarınız olsun, dekoratif yaptığınız eşyaların ağız süslemeleri vesaire olsun. Gerçekten içi delikli olduğu için şöyle beyaz kağıtın üzerinde daha da net bir şekilde belli oluyor. Hem çok kolay hem de çok şık duruyor diyebilirim. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İnanılmaz kolay bir model.
Hemen şöyle göstermek istiyorum. Nasıl başladığımı da söyleyeyim. Ben çantaya monte edeceğim için bunu ilk başta bir sık iğne ile başlıyorum. Şunu söyleyeyim. 4 tane zincirle yaptım ben bunu. Yaklaşık 2,5 santim kalınlığında bir askı oldu. 4 tane önce sık iğnenizi yapın. Yani klasik 4 tane sık iğnenizi yapın. Sık iğnenizi yaptıktan sonra klasik 4 tane zincirinizi çekip hemen çakma trabzanla başlıyorsunuz. Burada daha net anlayacaksınız şimdi. Göstereceğim. Birazcık kamerayı yakınlaştırabilirim artık. Evet. Şimdi birinci zinciri çekmişim zaten. 2, 3 ve 4. 4 tane zincirimi çektim. Dönüyorum buraya. Şurada gördüğünüz üzere ilk başta battığımız, yani ilk başladığımız kısımda, pardon özür dilerim, artmayı unuttum. Arttım. 3 tane oldu tığımın üstünde. Üçünü birden çekiyorum. Evet, başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Burada şunu söyleyeceğim. Mutlaka zincirlerinizin düzgün olmasına dikkat edin. Çünkü görünürde hep zincirleriniz olacak. Eğer böyle tığa gelişi güzel geldiği gibi çekerseniz, kimisi büyük kimisi küçük geniş, bunda çok güzel olmaz. O yüzden zincirlerinizin biraz sık olmasına dikkat edin. Eğer ben bunu yapamıyorum diyorsanız, o zaman tavsiyem normalde ördüğünüzden daha düşük numaralı, yani en azından bir yarım numara daha düşük bir tığla örmeniz. Geldim, şurayı görüyorsunuz. Aynı yerde şu zincirlerin en başındaki yer. Şu ikili bir şekilde. Gene artmayı unuttum. Arttım. Tığımın üstünde 3 tane var. Hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Döndüm. Tığımın üstüne arttım bir tane. Geldim. Çok net görülüyor zaten şurada. Hemen buraya girdim. Hepsini birden çektim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi aldım. Arttım, döndüm. Şu en baştaki buraya. Evet. Bu şekilde döne döne istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz. Ancak bu sapın şöyle bir püf noktası var. Bu sap biraz önce esnettiğimde de gördünüz, tekrar göstereyim. Uzayan bir sap. O yüzden size tavsiyem şu olacak. Bir kere bunu ölçerken, santiminizi ölçerken esneterek ölçün ve mümkünse birisinden yardım alın. Ütülerken sapınızı, eğer ütünüz parlatıyorsa tabii mutlaka üzerine bir örtü örtmeyi unutmayın. Ütülerken. Bunu asılın ve esnemiş haliyle ütüleyin ki boyu o şekilde daha rahat bir şekilde anlayacaksınız. Ona göre ölçün. Eğer ki bu haliyle boyunu ölçer esnetmeden çantaya takarsanız, içine koyduğunuz ağırlıklarla beraber zamanla bu sap uzaya haliyle yaptığınız boydan çok daha uzun bir boya gelecek. Hele bir de sabit bir sap yaptığımız için, bunu ayarlı olmadığı için o yüzden alan kişi sıkıntı yaşayacaktır. Tabii kendiniz olsa açarsınız, yani sökersiniz, kısaltırsınız ama sonuçta satın alınan bir üründe bunu kimse yaşamak istemez. O yüzden bunu önlemek amacıyla mutlaka esnetin ve esnemiş haliyle ütüleyin. Tavsiyem bu. 120 santim yapacağım. Çapraz bir çanta hazırladım bunun için. 120 santim dediğim gibi, ama asılmış boyu 120 santim olunca çantamızın iki kenarına bunları monte edeceğim. Sonra yine her zamanki gibi püskülümüzü, boncuklarımızı, topumuzu hazırlayacağız, takacağız, çantamızı bitireceğiz. Evet, çantamızı tamamladık. Şöyle bir bakalım şimdi içine.
Saplı istedi müşterimiz. Onun için saplı çalıştık. Şöyle içini göstereyim. Bakın görüyorsunuz. Yine tertemiz bir astar çalışması oldu. Şöyle göstereyim. Ne yaptık? Örgümüzü örmüştük, tamamlamıştık. Şu şekilde yine klasik püskülümüzü hazırladık. Boncuklar, topumuzu hazırladık. Sallanabilmesi için rahat bir şekilde şuraya zincir halkalar taktım. Sapımız çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Tam ideal, klasik deri sapların kalınlığında oldu. Gördüğünüz üzere harika bir, böyle tam telefonunu, cüzdanını, işte gözlüğünü falan takıp çıkacağın rahat, hafif, kullanışlı bir çanta yapmış olduk. Bu çantanın yapımını çok uzun sıkacak şekilde göstermedim. Kolay bir şekilde sadece örneğin kurulumunu, ağızlarını nasıl yaptığımı gösterdim. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda bu çantamızı çalışmıştık. Bu çantamızda yine herhalde en çok ördüğüm çantalardan bir tanesi, en çok sevilen, istenen çantalardan bir tanesi. Bu çantanın yapım videosunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ağız kısmı ve başlangıç kısmı aynı olduğu için bu çantamızın yapımında sadece örneğin yapılışını gösterdim. Nasıl gizlemelerimizi yapacağız, nasıl ağzını temizleyeceğiz, sapını nasıl yapacağız, püskülünü, topunu nasıl yapacağız, yine önceki videolardan görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel günlerde kullansın sahibi diliyorum.